Rusya'ya karşı. Bekir Hocam, söz konusu bu tahrikler sizce Rusya-Ukrayna cephesinden herhangi birisinden mi geliyordur, yoksa işin içerisinde Can Türk Hocam'ın da söylediği gibi işte Avrupa, Yunan parmağı, onlar da var mıdır? Yani genel olarak ben bu son dönemde Karadeniz'in ısınması, daha doğrusu ısındırılması meselesini aslına bakarsanız biraz daha Rusya ve Ukrayna ikili cephesinin ötesinde düşünüyorum. Yani farklı aktörlerin de devrede olabileceğini zaten hani hep ifade etmeye çalışıyorum. Yani geldiğimiz noktada bakın, son 2-3 haftadır yaşadıklarımız hiçbir şekilde tesadüf değil. Yani birincisi zaten bizim kıyılarımıza yakın bir noktada Ukraynalıların gemilere vurulması, İHA'lar düşüyor vesaire. Ve dikkat ederseniz de bir ateşkes görüşmesi devam ediyor Ukrayna'da ve Ruslarla Amerikalılar önce ortaya bir plan attı. Daha doğrusu Ruslarla Amerikalıların Ukrayna ve Avrupa'yı dışlayarak çalıştığı bir plan ortaya atıldı. Avrupa bir anda panikledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin hani kapısına gittiler. Amerika Birleşik Devletleri'ni farklı bir plana ikna etmeye çalışıyorlar. Diğer taraftan yine son zamanlarda Avrupa üzerinde de çeşitli drone ihlalleri yaşanıyordu. Avrupa hava sahasında da drone ihlalleri yaşanıyordu. Birileri demek ki, anladığım kadarıyla, yani tabii ki ben bunu bir veriye dayalı olarak söylemiyorum ama bir makul senaryo anlamında şunu söyleyebiliriz. Yani meselenin hani maliyet ağırlığı daha çok Avrupa kıtası üzerinde son zamanlarda yaşanıyor. Bakın, ateşkes olursa bu işin maliyeti yine Avrupa'ya düşecek. Yine aynı şekilde bakın, drone ihlalleri vesaire, bu işin maliyeti Avrupa'ya düşecek. Yani aslına bakarsanız Ukrayna sorunu en başından itibaren zaten her zaman diyoruz bir Avrupa sorunuydu. Bu sorun daha da derinleşecek. Ama son zamanlarda sanki mesele çok fazla Avrupa üzerinden tartışıldığı için askeri, teknik, siyasi boyutlarıyla son zamanlarda bir anda bir Karadeniz tekrar gündeme gelmeye başladı. Karadeniz, bakın, bu savaşın başından beri sürekli çatışmalarda bir nasibini alıyordu, yani hep onu ifade ediyorum. Yani Rusların amiral gemisi vuruldu, işte Ukrayna Kerç Boğazı'nı vesaire vurdu. Çatışmanın başından beri Karadeniz'de bir şeyler oluyordu ama biz şu ana kadar Karadeniz'i bir cephe hattı olarak değerlendirmiyorduk. Karadeniz bir cephe değildi. Yani savaşın cephesi toprak, yani Ukrayna'nın doğu topraklarıydı. Karada cereyan eden bir savaştan bahsediyorduk. Yine havadan da aynı şekilde Rusya-Ukrayna hava sahasında cereyan eden bir savaştan bahsediyorduk. Ama son zamanlarda sanki Karadeniz'de cepheleştirmeye çalışan ve bir şekilde Türkiye'yi de, tırnak içinde söylüyorum, pozisyon almaya itmeye çalışan bazı şeyler olarak değerlendirebiliriz bütün bu yaşadığımız süreci. Şimdi tabii ki bu söz konusu İHA'ların düşmesini de, bununla ilgili farklı senaryolardan bahsedebiliriz. Yani tabii ki ilk akla gelen senaryolardan bir tanesi, işte bunların çoğunluğun zaten Rus menşei olduğunu tabii ki belirtiliyor. Yani baktığımız zaman tabii ki Rusya resmi olarak bunu üstlenmeyecektir. Yani Rusya'nın bir şeyler denediği de düşünülebilir. Ama diğer taraftan şöyle senaryolar da var. Bakın, zaten halihazırda Karadeniz'de hareketlilik arttığı için, orada askeri hareketlilik arttığı için ve yine aynı şekilde bu İHA'lar ve yine FPV dronlar dediğimiz küçük çaplı insansız araçlar Rusya-Ukrayna savaşında çok sık kullanıldığı için, acaba Karadeniz'de bir yoğunluk olduğu için işte orada çeşitli şekillerde sinyal karışması falan mı oluyor? Jammingle yönlendirme yapamazlar diye düşünüyorum ama acaba bir hacking dediğimiz, hackleyerek veya sisteme girerek bir yine yönlendirme yapılabilir mi? Ama o zaman da işte menzil meselesi devreye giriyor. Yani baktığımız zaman evet, yani bu noktada karadan değil de farklı bir deniz platformundan mı acaba Türkiye'ye yönlendirme yapıldı? Yönlendirmeyi yapanlar kim? Yani bu noktada ortaya zaten farklı soru işaretleri çıkıyor. Zaten bu da zaten ortaya soru işaretleri çıksın, gri bölgeler ortaya çıksın diye yapılan bir şey. Maalesef işte hocam da bahsetti, sosyal medyadaki bazı yorumlar da buna birazcık çanak tutuyor. Bununla bunu söylüyorum, işte bu son Karadeniz'den gelen İHA'yı yok efendim Türk Silahlı Kuvvetleri neden bekledi falan. Bakın, açın bakın, yani izleyenlerimiz yazsın Google'a, Çin casusluk balonu diye. Evet. 2 sene önce Amerika Birleşik Devletleri hava sahasında... ABD haftalarca izledi. Evet, bir hafta boyunca Çin casusluk balonu Amerikan hava sahasında dolaştı. Amerikalılar gördü onu. Yani Amerikalılar gördü. Biliyorlardı ama Amerikalılar şimdi Çin casusluk balonunu görüp vurmadılar hemen. Haftalardır Amerikalılar onu izledi. Nedir ne değildir. En sonunda da F-22 ile vurdular. F-22'nin ona first kill diyorlar. İlk indirdiği hava aracı olarak da kayıtlara geçti. Onu indirdiler. Benzeri bir uygulamayı da zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapması kadar normal bir şey yok. Yani o Karadeniz'den gelen bir araç var. Tabii ki ona siz radarınızı yaptığınız zaman, bakın şöyle bir laf var ya, siz canavarın gözünün içine bakıyorsanız canavar da sizin gözünün içine bakıyor. Yani o noktada siz ona doğrudan doğruya bütün detection dediğimiz o tespit sistemlerinizle onu aldığınız zaman, yani o da sizden istihbarat alıyor yani. Onun da altını çizmekte
etmekte fayda var. Bu noktada bence hani zaten Milli Savunma Bakanlığı açıklamalarında da var. Prosedürlere uygun olarak o tespit edildi. Sonrasında da aynı şekilde siz de zaten bahsettiniz. Enkazına ulaşılmak için nedir ne değildir zararsız olduğu, silahsız olduğu herhalde anlaşıldıktan sonra da makul bir yerde F-16 ile onu biz vurduk. Tabii ki şimdi yani enkaz konusunda da biraz daha paramparça olmuş ama inanıyorum ki en azından radar izinden vesaire onun ne şey olduğu muhtevasına yönelik bir çıkarım yapılabilir. Bu, ya şimdi güzel bir noktaya dikkat çektiniz. Tabii bu noktada keşke bir uzmanımız olsaydı şu an masada da onunla da konuşsaydık. Cantürk Hocam kesin senin tanıdığın birisi vardır. Radar izinden ne kadar acaba geriye dönük takip edilebiliyor bu tarz araçlar? Ya, Şimdi radar sistemleri Yani şöyle çalışıyor. Türk hava sahasıyla alakalı. Şimdi radar sistemler şöyle bir ön radarlar dediğimiz sistemler vardır. Bu ön radar sistemleri çeşitli şekillerde Türk hava sahasına giren cisimlerin boyutunu, niteliğini tespit etmeye yarar. Bunlar radar değildir ama. Bunlar ön radarlardır. Yani bunlar Türk hava sahasına bir şey girdi. Bunlar teknik ekip tarafından izlenir. Radarlar, gelişmiş radarlar sistemine aktarılır. Onlar biraz daha geridir. Yani şöyle bir şey yok. Yani Türkiye'nin işte 3 tarafı deniz, her tarafı deniz. İşte her tarafında kocaman çanaklar var. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O yani askeri bir terminoloji veya askeri bir yapılanma gereği. Şimdi bir de radar var. Şimdi radarlar düz yerde daha iyi çalışır. Dağlık alanlarda, denizde, işte kritik arazi arızalarını yani sizin radarlarınız sadece uçan işte gökyüzüne dalga yollayıp oradan çarpan şeyler de değil. Yok. Siz onun sesini de dinlersiniz. Çıkan o aracın egzozundan çıkan ısıyı da Siyana bakıyorsun. çok boyutlu bir süreç. Şimdi bakın biz kendi devletimize güvenmek zorundayız. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri o parçalanmıştır diyorsa parçalanmıştır. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Yani ikincisi bu uçakların menşeileri tespit edildiğinde de menşei eğer mesela Rusya ise, İran'sa veya neyse Türkiye bunu onlara sormayacak mı? Tabii. Kardeşim sizden gelen bir uçak var. Biz bunu tespit ettik. Biz bunu düşüreceğiz. Yani düşürme konusunda değil. O zaman o tepki de gelir. Ya kusura bakmayın. Eğer iyi niyetliyse. Rus uçağını da vurduk yani. Tabii. Hiç yani bu noktada Türkiye'nin hiçbir şeyden Yani çekinmesi o noktada yok yani. çekincesi yok. O izlenir ve bir de bu işlerde yani düşürülen parçanın veya işte ele geçirilen şeyin incelenmesi önemlidir, esastır. Adam ne geliştirmiş ve ben buna nasıl önleyebilirim? Yani mümkün olduğunca burada asıl hedef, istenen şey bir bütün halinde almaktır. Şimdi bizim yani Genelkurmay, Türk Silahlı Kuvvetleri dedi ki ben onu paramparça ettim dedi. Tamam, paramparça etmiş. Yani bu söylenmez zaten. Yani arkası da aranmaz. Yani ben çünkü dediğim gibi yani ben güvenlik kuvvetlerime, devletime güvenmek zorundayım. Yani devletim Tabii. burada tuz. Yani tuza güvenmek zorundayım. Dolayısıyla bu yani gerisi hepsi mügalata, tartışma, laf salatası. Bu aralar zaten herkes her şeyin uzmanı oldu. Ya bulsak Yani- ben aslında birkaç tane savunma sanayi uzmanıyla da Onlar görüştüm şey konuşmaz. içerisinde de evet Aktif görevde şu anda biraz konuşmaz. daha şey yapmak istiyorlar. Süreci bir görmek istiyorlar. Acaba o ısı haritasından falan şey yapılabiliyor Çok mu? boyut. Ya ben zaten Radarlarda yani şöyle, tespit edilebiliyor mu? Yani Onu özel merak birebir ettim. tanıdıklarımla veya bu konunun uzmanlarıyla var. Yani görüşmelerimizde çok farklı şeyler söyleniyor. Yani onlar işin daha uzman kısmı Tabii. söyleniyor ama bunları tabii aktarmanın bir anlamı da yok. Gerek de yok. Yani